Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün papatya anahtarlık yapacağız. Papatya kısımları dönerek gidiyor bakın. Farklı bir yöntem uygulayacağız burada. Bu biraz daha kalın bir iple örüldü. Bakın onda görüntü bu şekilde. Bu Alize Cotton Gold. Bu Nakodenimle örüldü, daha kalın. Benim tavsiyem size Alize Cotton Gold inceliğinde bir ip kullanmanız. Bu da çok güzel ama bunda model daha güzel duruyor. Yani sizin tercihinize kalmış. Daha böyle gür istiyorsanız daha kalın bir ip kullanabilirsiniz. Ben Alize Cotton Gold kullandım. 8 milim göz. Anahtarlık ucuna ihtiyacım var. İçerisini doldurmak için biraz elyafı. Çok çabuk, bir günde 5-6 tane bile yapabilirsiniz. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir çalışma. Hep birlikte yapımına başlayalım. Bir de 2 tane arkayı ben farklı bir renk kullandım bakın. Bunda da o şekilde yaptım. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. İsterseniz iki tarafını da aynı yapabilirsiniz. Ben böyle yeşil ve sarı yapmışım bunda. Eğer bu şekilde yapacaksanız, yani farklı renkler kullanacaksanız, ilk önce arkadaki parçayı örün. Sonra ön kısımdaki parçayı örün. Şimdi yine iki renk kullanarak yapalım. Ben ayrıntıyı göstereyim size. Niye o şekilde dediğimi de anlayacaksınız. Evet, şimdi ben arka parçayla başlıyorum. Sihirli halka yapalım. Bir tane de işaret ipi temin edelim yine. Farklı bir renkte. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Kapadım sıramı. İlk sık iğneme batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birinci sıramı oluşturdum. Şimdi işaret ipimizi koyalım. İkinci sırada bütün sık iğneleri çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 6 tane yapmış olduğum sık iğnenin hepsine çift batıyorum. Yani bizim ikinci sıramızın sonunda 12 adet sık iğne sayımız olacak. İşaret ipimizi çıkaralım. Üçüncü sıramıza geçelim. Bir sık iğne ile başlıyorum. Yanına bir tane çift yapıyorum. Çiftlerin üzerine çiftlerim geliyor. Yine bir sık iğne. Bir çift. 6 kez bu işlemi tekrarlayalım. İşaret ipimizin olduğu yere kadar bir sık bir çift şeklinde gidelim. 18 adet de sık iğne sayımız olsun 3. sıramızın sonunda. 3. sıramızı bitirdik. Şimdi 4. sıramızdayız. İşaret ipimizi gene koyduk. 2 adet sık iğne ile başlıyorum. 1 2 üçüncüye çift batıyorum. Yani 2 sık iğne, bir çift. 6 kere bu işlemi tekrarlayalım. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir çift, 2 sık iğne, bir çift şeklinde yapalım. 4. sıramızın sonunda da 24 tane sık iğne sayımız kalmalı. 5. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkartıyoruz. 3 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3. Bir tane çift yapıyorum yanına. Bu sıramızda bu şekilde 3 sık iğne bir çift, 3 sık iğne bir çift, 30 adet sık iğne sayımız olacak. Evet, bu kadar. Yani böyle bir parça ördük, 3 sık bir çifte kadar arttırma yaptık. Şimdi ipimi çok kısa tutmadan şöyle şu uzunlukta kestim. Yanındaki sık iğneyi batarak arkadan bu ipimi de içeri şöyle çektiriyorum. Burası daha düzgün durması için. Onu da düğüm yapıyoruz dibinden. Bunu arka parça demiştim. Eğer iki renk örmeyi düşünüyorsanız ilk önce arka parçayı örün. Çünkü birleştirmede
çizgileriniz, o birleştirme kısmınız daha düzgün oluyor. Şimdi bir tane daha aynı böyle bir parça örelim. Sarı ve beyaz çok yakışıyor papatyanın ön kısmına ama renkli de yapabilirsiniz. Ben sarı yapacağım. Bir tane daha böyle bir parça öreceğim. Daha sonra birleştirmeye geçeceğiz. Paçamızı ördük. Bunda ipi bırakmayın. Yani ipi kesmeyin, pardon. Çünkü birleştirme yapacağız. Ama önce bir gözlerimizi takalım. İşlemi en sona bırakırız. Bakın bu altı sihirli halkayla başladığım kısım, onun iki yanına takacağım. Bu şekilde. Diğerini de hemen karşısına orantılayarak taktım. 8 milim, 6 milim de olur. Ya da işleyebilirsiniz. Benim videolarımın çoğunda işleme göz var. Mesela bundan önce bir tane civciv anahtarlık yapmıştım. O gözü işleyerek kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde bunu işledim. Bunda da göz. Göz çok güzel duruyor. Ama elinizde gözünüz yoksa işleyerek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi o videolarda var. Şimdi taktık gözümüzü. Bakın ipimizin kalan kısmı, diğer şu bitim noktası neredeydi bunun? Burada. Bu kapattığımız yer. İkisinin arka kısımları iç içe gelecek şekilde. Yüzler önde kalıyor. Hemen şu, bakın bitirdiğim yerin şu yanından başlıyorum. Bir sabitliyorum oraya. Sonra sıradaki sık iğneye batıp bunun sıradaki sık iğnesine batıyorum. Etrafını sık iğne ile döneceğim. Eğer ben arkayı önde yapsaydım, bakın burada bu renk ayrımı olacaktı. Olmuyor, görüyor musunuz? Ön kısım temiz oluyor. O yüzden dedim arkayı sonra önü sonra örün, önce örün diye. Şimdi karşılıklı sık iğnelere batarak, bakın buna batıyorum. Bir de diğerinin, arka parçanın sık iğnesine direkt batıyorum. Battım. Bunun denk gelen sıradaki sık iğnesine batıyorum. Sayılarımız eşit olduğu için zaten karşılıklı denk gelecek. Bu şekilde birleştirme yapıyorum. Birleştirme yaparken şöyle bir açıklık bırakın, bir kısım doldurmak için. Onu da beraber yaparız. Şu gözün şu hizasına kadar bir sık iğnelerle şöyle bütünleyelim önlü arka parçayı. Doldurma işlemini de göstereceğim. Bakın boşluk bıraktım. Gözler şimdi iki parçayı birleştirince şöyle büzülüyor gibi oluyor ama doldurunca düzelecek o. Şimdi içerisini şöyle elyafla dolduralım. Makas yardımıyla içi dolana kadar. Anahtarlık olduğu için hani bebeklerde çok doldurun diyorum. Bunda elinize ayar yaparak, yine her yerine gelsin elyaflar da, çok böyle hani iyice tepeleme değil de şu gözleri de ne yapacaksınız? Bakın böyle olduğu zaman alttaki vidaları düzelterek dolduracağız. Gözleri oynayarak aşağıdan ben öyle dolduruyorum. Şimdi içerisini dolduralım. Şuraya da bitirelim. Gözlerinizde yamulma olursa vidayı düzeltin içeriden. Vida bazen küçük parçalarda ve küçük gözlerde yamuk olabiliyor. O vidayı düzelttiğinizde o düzelecektir. Şimdi içerisini doldurduktan sonra şöyle elyafları içeri sıkıştırarak yine aynı işlemi yapıyorum. Elyafları şöyle batırıyorum çıkmamaları için ve birleştirmeye devam ediyorum. Sıra başına kadar gelelim. Daha sonra çiçek kısmına geçelim. Sıra sonuna geldiğim ipimi yine çok kısa kesmiyorum. Gizleyeceğim çünkü. Yine sıradaki sık iğnenin hemen arkasından batıp içeri doğru ipi çekiyorum. Daha sonra ileriden herhangi bir yerden ipin dibine çıkıp tığımla içeri doğru onu alıyorum. Gizleme yöntemi yapıyoruz. Şurada şöyle bir ayrıntı olabilir ama onu şimdi papatya düzenleyecek.
O yüzden çok önemsemedim orayı. Çiçeklerini yaptıkça orası kaybolacak. Güzelce şöyle düğüm atıp yine ileriden bir yerden çıkartıyorum ve artık ipi çekerek şöyle kesiyorum. Evet. Bu şekilde ön kısmı hazır. Ben yine beyaz yapacağım. Bu çok hoşuma gitti benim. Bakın beyaz. Yine beyaz yapacağım. İstediğiniz renk pembe de olur. İpi alalım. Daha sonra şu ayrıntılarına geçelim. Beyaz ipimi aldım. Bu arada tığım 3 numara. Onu söylemeyi unuttum. Videonun başına yazarım ben yine onu. 3 numara tığla ördüm ama eliniz çok gevşekse 2,5 yapın. Şimdi herhangi bir yerinden bu etrafını geçmiş olduğum sık iğnelerin bakın herhangi bir yerinden battım. Şu ipinizi de çok kısa bırakmayın. Bunu gizleyeceğiz içeride. Oraya sık iğneyle sabitledim ipimi. Bunu daha sonra gizleyeceğiz. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi ipi 2 kere tığıma doluyorum. Yine bakın zincir çektiğim yerin dibine aynı sık iğneye battım. 2 tane ilmeği aldım. Kalan 2 ilmeği de aldım. En son bu ilmekleri de aldım. Yani 3 kere de yukarı doğru çıkmış oldum. Yaptıkça anlayacağız. Bu şekilde 7 tane aynı boşluğa yapacağız. Şimdi ikinciyi gene 2 kere doladım. Aynı yere bakın. Baştan 2 alıyorum ilmekleri. Yani 3 kere de çıkıyorum yukarı. Yine 2 kere doladım. Yine aynı boşluğa 3 kere de yukarı çıkıyorum. 2 alarak ilmekleri. Yine 2 kere doladım. Yine aynı boşluğa. Yandaki sık iğneye batmayın. Aynı boşluğa batın. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi 2 tane daha yapacağız. Aynı boşluğa yine 2 kere doladım. 3 kere de yukarı çıkıyorum. Ben bir kere daha göstereceğim size bunu. İyice oturacak. Yine 2 kere doladım. Yine aynı boşluğa. Aynı boşluğa batmanız önemli. Güzel olmaz. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça olduğunda bu işlemi bırakıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın yine aynı boşluğa batıp buraya kaydırma yapıyorum. Bu yaptıkça bu şekilde kıvrıla kıvrıla gidiyor. Çok güzel oluyor. Şimdi bakın yanında sık iğneye hemen yine kaydırma yaptım. Bir yanındaki sık iğneye geldim. Yine kaydırma yaptım. Şimdi bu ikinci kaydırma yaptığım yere işleyeceğim bu papatyayı burasına. Yine 1, 2, 3 zincir. Yani arada bir tane boşluğum kalmış oldu. 3 zincir çektim. 2 kere doladım. Aynı boşluğa battım. 3 kere yukarı çıkıyorum. Yine aynı parçayı yapıyoruz burada. Yine 2 kere doladım. Yine aynı boşluğa. 1, 2, 3 kere de çıktım. Yine 2 kere doladım. Ta aynı boşluğa geldim. 3 kere de yukarı çıkıyorum. Yine 2 kere doluyorum. Bu işlemini 7 kere yapıyorduk. 7 tane üçlü trabzan diyelim buna. Üçlü trabzanımız olduğu zaman dibe batacağız son 3 zincir çekip. 1, 2, 3, 5 tane oldu. Yine 6.'yı yapıyorum. Ebruli iple yaparsanız harika oluyor. Benim elimde kalmamış. Renk geçişli ipler var ya, onlarla çok güzel oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptım. Şimdi 3 zincir. 1, 2, 3. Yine bakın şöyle elinizle kontrol edin. Aynı yerin dibine batın. Ve kaydırmayla oraya sabitleyin. Bu örüldükçe daha çok ortaya çıkacak. Yani bitince sıra sonunda daha güzel olacak.
Şimdi ne yapıyorduk? Bakın yanındaki sık iğne burada. Orayı atlamayın. Hemen yanındaki sık iğneye bir kaydırma yaptım. Daha sonra bir yanındakine de yapıyorum. Ve 3 zincir çekip başlıyorum aynı işleme. Bu şekilde arkadaşlar, bunu sıra sonuna kadar geleceğim. Bir sık iğne kaydırma yapıp yanına bir tane daha yapıyorum. Oraya başlıyorum şu papatyaları işlemeye. Şu şekilde bakın, sonra kıvrılmaya başlıyor bunlar yaptıkça. Şu şekli alıyor ve benim çok hoşuma gitti. Bunu yastıklarınıza, kırlentlerinize de böyle süs yapabilirsiniz. Bunu sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım. Şu papatyaların kaç tane olduğunu söylemeyeceğim. Yani arada kaçırdığınız olabilir ama kaçırmamaya çalışın. Benim 14 tane oldu. Toplamda yine bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 tane parça olmuş ama 13 olabilir. Hani öyle denk gelebilir. O çok önemli değil. Önemli olan şu görüntüyü yakalamak. Sıra sonuna kadar bu gösterdiğim yöntemle devam edelim. Bakın sıra sonuna geldiğim çok güzel bir görüntü oluyor. Elinize de biraz şöyle düzelttiğinizde bunları daha güzel oluyor. Ben 14 tane dedim ama şu görüntüyü yakaladıktan sonra sıkıntı değil. Yani 15 de olur, daha fazla da olabilir. Sayınız aralarda kaçırdığınızda da çok fazla böyle belli etmeyen bir örnek. Bakın en son yine papatyamı yaptım. Yandaki sık iğnesine hemen kaydırma yaptım. İpimi bayağı bir uzun bıraktım. Ben burada anahtarlık ucunu geçiriyorum. Şimdi bu ipimi şöyle düzeltiyorum. İğnemi geçireceğim. Şu arkada kalan küçük ipimizi de şimdi gizleyeceğiz. İğnemize geçirelim. Anahtarlık ucumuzu da alalım. Dikim aşamasına geçelim. İğnemi geçirdim. Bakın şu bitim yerinde hemen şöyle yanındaki sık iğneyi içeriden batıp şöyle bir düzelttim. Arkasını çevirdim. Bakın şu iki gözün tam ortasına denk gelecek. O yüzden oradan içeriden çıkarttım iğnemi. Bu şekilde çok sağlam olur. Hiçbir şekilde kopmaz. İsterseniz hani şey de yapabilirsiniz. Ayrı iğneyi geçirip ipe, ama bu sağlam oluyor. Bakın hemen pembe ipin en üstündeyim. Papatyanın arkasında. Ve iki gözün ortasından eminim. Buraya bu şekilde zincirliyse boncuk takmıyorum. Ama şu şekilde bir anahtarlıksa boncuk takıyorum. Anahtarlığıma göre. Zincir kısmı olduğu için zaten güzel duruyor. Ama tek anahtarlık ucuysa boncukla bence yukarı doğru çıkın. Onu da yapmak için yine anahtarlık ucu bir önceki civciv videomda nasıl takıldığı var, boncuklu olanın. Şu ucunu buraya sabitledim. Şöyle birkaç tur dönüyorum halkaya geçirip. Şimdi göstereceğim. Bakın şu en son halkasından geçiriyorum. Bir iki kere geçirdim. Yine aynı yerin dibinden battım. Ortadan şöyle çektim. Şöyle iyice şu beyaz ipi kaybettirdim. Daha sonra buraya düğüm yapıyorum iğne yardımıyla. Yine düğümün dibinden ileriden bir yerden çıkıp ipimi keseceğim. Böyle çektirdiğinizde ip kayboluyor. Çok kolay, çok zevkli bir çalışma. Ve çok çabuk üretebileceğiniz bir çalışma. Diyorum ya, bir günde oturup 5-6 tane örebilirsiniz. Şu süslemelerini de yapalım. Daha sonra bitirelim papatya anahtarlığımızı. Ben pembe ip kullandım. Bunu da kırmızı kullandım. Pembe ve siyah bir ipe ihtiyacınız var, ince. Pembe ipimi geçirdim. Arkadaşlar ne olursa olsun ağız, kaş yaparken ipi bu şekilde kalın kullanmayın. Hiç güzel olmuyor. Ya katını çıkartın, inceltin ipi. Bu ağız yapımından bahsediyorum, kaş yapımından. Bunlar aslında kaş da yapılabilirmiş. O da geldi şimdi aklıma. Ama şu yanak kısmında ben direkt kullanıyorum ipimi. Nasıl yapmışım? Hemen yine arkadan geçirdim. Gözün altından çıkarttım. Şöyle bir çizgi atıyorum buraya.
Hemen yine alttan sık iğneden denk gelen yerden çıkartıyorum. Onu da şöyle hafif aşağı doğru böyle bir yanak görüntüsü veriyorum. Aldık da sürebilirsiniz ama bu görüntü güzel duruyor. Şu şekilde bakın. Bunu da aynı orantılı bir şekilde yapıyorum. Nasılsa aynı şekilde aynı çizgileri tutturmaya çalışarak buraya da yaptım. Şimdi ben göstereceğim size nasıl yaptığımı. Bakın. Hatta şunu şimdi böyle biraz yandan çıkartacağım. O düz olmuş. Onu da hemen düzeltelim sizde. Çıkartıp tekrar düzenlemeler yapabilirsiniz ipinizi yamuk olan kısımlarda. Bunu da diğeri gibi yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Yine arkadan çıkartıyorum. Bakın düğümü de şu şekilde tutun ipinizi. İğnenizi aradan geçirin. Dibinden düğüm atın. Ve aynı düğümün dibinden batıp ileriden çıkartın. Ben düğümleme yöntemini bu şekilde yapıyorum. Ve ipimi artık dibinden de kessem ileriden çıkarttığım için hiçbir şekilde açılma olmaz iplerinizde. Şöyle düzeltelim. Şimdi bir de ağzını işleyelim, bitirelim. Ağzını da yine arkadan ipimi düğümledim, siyah ipimi. Biraz gözlere yakın işlediğinde çok sevimli oluyor. Böyle gözün hemen yan tarafından çıkarttım. İpinizi çekin, arkada kaybolmazsa eğer bu şekilde iğne yardımıyla. Bakın ağzı hemen iki gözün şöyle yanına denk getirdim. Şimdi bir iğnemizi şöyle çıkartalım size rahat göstermem için. Herhangi bir yerden çıkartalım. Şöyle biraz hafif bol tutuyorum. Ve şöyle yaptığımda şu gülen ifadeyi vereceğim için tam ortaya doğru geliyorum. Bakın geldim. Hemen bu ipin de altından şöyle geçirdim iğnemi. Ve aynı yerin dibine batarak ağzımı oluşturdum. Hadi buna bir de kaş yapalım. Kirpik de işleyebilirsiniz. Ben boş bıraktım. Bakın bu şekilde oldu ağzı da. Kaşta hemen şöyle gözün yanından çıktım. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Bu arada çok gök gürlüyor. Hava kapadı. İsterseniz böyle kaşta oluşturabilirsiniz. Yine orantılı gelecek şekilde. Arkadan yine ipimi temizleyip bunu da yapabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz şu şekilde boşta bırakabilirsiniz. Evet. İpimizi de temizleyelim. Arkadaşlar sevimli papatya anahtarlığımız bitti. Bu şekilde sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. İsterseniz evde çalışan bayanlar için, el işi yapan bayanlar için üretebilecekleri, çok çabuk yapabilecekleri seri giden bir iş. Yapan arkadaşlara kolay gelsin. Eğer elinizde göz yoksa bu şekilde bir işleme de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.